Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yozgatlı Ufuk İlbaş, Hollanda'dan bu videoyu Kral Kuşçu TV Zafer abi için hazırlıyorum ve onun için videoları takip eden onun aboneleri için hazırlıyorum. Onunla daha önce konuşmuştuk. Bazı konular hakkında video hazırlayalım diye. Ben de şöyle kuşlarımı çekerek başlamak istedim. Bu kuşlar benim tek ana babadan olma yavruları ve torunları, ana baba ve torunları. Benim kümesim 3 bölüm. İlk 2 bölüm eşe attığım yer. Burası yavrular bölümü. Burayı da alelacele yaptığım eş bölümü. Burada bir çift mor kafa dumanlılarımız var. Yavrularımız burada. Sivas kuşudur. Ondan sonra şurada aşağıda bir çift bozlağımız var yine. Sivas kuşudur. Şuradan şöyle göstereyim. Bozlak. Ve şurada eşe attığım, denediğim bir kuşlarım var. Sevdiğim ballı benekli akkuyruk dişim ve bozkirli erkeğimle beraber. Bunlar böyle. Burada yine bozkirli dişiyle bordo bereli erkeği eşe attım. Bakalım nasıl kısmet. Aslında eşe atmamam lazım ama bunlardan son bir çift yavru çekmek istedim. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Zafer abiyle biz konuşmuştuk. Kuşlarda bakım. Kuşları nasıl sağlıklı ortamda bakarız. Kümesimiz, vitaminler, yemler, aşılar. Önemli olan ilk önce verebileceğimiz şeyleri anlatmaya çalışacağım. Ben kısaca bir buluştuğumuz zaman neler anlatacağımı göstereyim size. Mesela bakın şu Hautskol dediğimiz bir odun kömürü parçacıkları. Bu özel olarak güvercinlere hazırlanmış bu şekilde. Bunun çok büyük faydaları var. O faydaları ben size not ettim. Teker teker anlatacağım. Burada tabi yine olmazsa olmazımız mavi su. Suya züğür veren baytrilimiz var. Halamit. Bu halamit çok kuvvetli bir dezenfekte banyo sularına koyduğumuz dış parazit. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu çok süper bir damladır. Bunu da anlatacağım. Tam bir yıl boyunca kuşlarımızı dış parazitlerden koruyor. Aşımız var. Olmazsa olmaz bakın arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Krit. Bunun içinde çok fazla mineral ve amino asitler, probiyotikler, tuz oranı, bütün her şey bunda var. Bunu vermezsek olmazsa olmazımız bu olması lazım. Olmazsa olmazımız. Tabii antibiyotikimiz var hastalanan kuşlara ama vitamin ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu vitamin çok üst düzey bir vitamin. Profesyonellerin kullandığı vitamin oranları çok yüksek. İçinde bulunuyor. Yine amino asitler çok önemli. Bir mayamız ve kurt ilacımız, aşımız. Bunları detaylı şekillerde anlatacağım arkadaşlar. Yani buradan Kral Kuşçu TV izleyenlere duyurulur. İlk buluştuğumuzda orada üstüne basa basa anlatacağım. Şimdi not ettiklerim yanımda değil. Böyle arkadaşlar anlatmaya devam edeceğim. İnşallah kuşlarımız bunlar. Benim kümesim burası. Eşe attığımız. Eğer sizin aklınızda bir şey varsa, öğrenmek istediğiniz veya uyguladığınız şeyler varsa altına, videonun altına soru şeklinde sorarsanız ben bir dahaki videoya o soruları anlatarak başlarım. Çok uzun anlatılacak şeyler var ama kısa kısa üstünde durup anlatacağım.
İnşallah memnun kalırsınız. Burası benim kümes. Yozgatlı Ufuk İlbaş. İlaçlarımız bunlar. Daha fazla ilaç var ama ben ilaç verme tavsiyesinde bulunmam. Yapılan yanlış, hasta olan kuşu küçük bir bölüme alıp şöyle bir bölüme alıp sadece ona antibiyotik tedavisi uygulayıp olmazsa olmaz antibiyotikten sonra verilmesi gereken vitamini vermemiz gerek arkadaşlar. Vitamin vermezseniz o antibiyotik kuşun içindeki iyi bakterilerin hepsini öldürüyor. Tekrar iyi bakterilerin gelmesi için kötüyü de öldürüyor, iyiyi de öldürüyor. O yüzden vitamin desteği mutlaka vermemiz lazım. Vitamin desteği vermezseniz kesinlikle kuş tekrardan ağır bir şekilde iç parazitten hastalığa kapılacaktır. Yani olmazsa olmaz şu var ya arkadaşlar, şunu birçok kişi bilmiyor. Bunu ben size anlatacağım. Bunun içinde karbon, kalsiyum, magnezyum, yani bir sürü element var bunun içinde. En büyük özelliği de ishale iyi gelmesi, yavru kuşların ishale iyi gelmesi ve zehirlenen kuşları tedavi etmesi. Arkadaşlar bu olmazsa olmaz. Bu çok önemli. Daha büyük faydaları var. Onları anlatacağım. Mesela yavru kuşlara ve yumurtlayan kuşlara, dişi kuşlara özellikle balık yağlı knoflok hapından veriyorum. Bu da çok iyi geliyor. Bunu da anlatacağım. Yani burada ilginizi çeken şey olduğu zaman bana sorun, anlatırım. Mesela kuşlarda arkadaşlar yapılması gereken hastalığı tedavi etmeyi öğrenmeyeceksiniz. Kuşların hastalığa yakalanmasını nasıl engelleriz, nasıl hastalanmalarına sebep vermeyiz, onu öğrenmemiz lazım. Önemli olan konu bu. Ve özellikle hastalıklarda yavru kuşlar, bilhassa yavru kuşlar daha çabuk etkileniyor. Arkadaşlar yavru kuşların bünyesi hastalıklara karşı daha koruma içgüdüsü koruma almadığı için yavru kuşlara hastalık daha ağır şekilde vuruyor. O yüzden yavru kuşların sağlıklı olması için de önce ebeveynleri daha sağlıklı bir şekilde eşe atmamız gerekiyor. Yani aşı, mesela bu aşı, herkes diyor ki aşı. Aşının nasıl ve ne şekilde yapıldığını bilmezsek aşı tutmaz arkadaşlar. Aşı çare olmaz. Aşı çok önemlidir ama nasıl vurulacağını çok iyi bilmemiz lazım. Hangi şartlarda uygulamamız gerekir onu çok iyi bilmemiz lazım ve o şartlara kuşu hazırlamamız gerekir. Kuşların en büyük düşmanı da iç ve dış parazitlerdir arkadaşlar. Kuşların en büyük düşmanı, bakın burada çok açık ve net konuşuyorum. Bütün hastalıkların başlangıcı iç ve dış parazitlerdir arkadaşlar. İç ve dış parazit koruması kümesten başlar. Verdiğimiz yemden, vitaminden ve kuşun bakımından biter arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Kümesimizi elinden geldiği kadar temiz tutup havalandırması. Bakın arkadaşlar, havalandırma çok önemlidir. Benim kümeslerimde özellikle yukarıdan, buradan başlayıp diğer tarafa kadar açıktır ve burada da havalandırma vardır. Böylece diğer taraftan yine havalandırma vardır. Kuşlar havalandırma olmadığı sürece hastalanmaya meyillidir arkadaşlar. Kuşların o pisliklerinden çıkan toz kesinlikle ve kesinlikle kuşlara çok zararlıdır. Doğru bildiğimiz yanlış çok arkadaşlar. Banyonun faydası çok fazladır. Banyonun. Ama banyoyu normal güzel şartlarda uygulamamız gerekir. Bilinçli şartlarda. Eğer bilinçsiz şartlarda banyo uygularsak kuşları geri dönüşü olmayan hastalıklara kaptırırız arkadaşlar. Bunu da daha sonra açıkça anlatacağım size. Banyo çok önemli ama doğru uygulanırsa, yanlış uygulanırsa çok büyük riziko taşıyor banyo. Yani kuşlardan genel anlamda kuşlar sağlıklı olursa sağlıklı yavrular da alınıyor, sağlıklı uçuyor. Arkadaşlar çok şey var anlatacak ama sorularınıza göre ben yönlendireceğim. Ona göre hareket edeceğiz. İnşallah faydalı bir video olmuştur.
İzleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kral Kuşçu TV'yi takip etmeye devam edin. Zafer abiye selamlar olsun. Bütün abonelerine ayrı ayrı selamlar. Bunlar benim bordo berelilerim. İnşallah kuşları da beğenmişsinizdir. Yerde güzel duruyor. Uçunca da inşallah videolarını paylaşacağız arkadaşlar. Çok çalışan %100 çok fazla sağlam olan kuşlar arkadaşlar bunlar. Altı çok sağlam kuşlar bunlar. Bakalım bir tane uçurduk, denedik, gördük. İnşallah uçurdukça videolarını Zafer abiyle paylaşacağım arkadaşlar. Bunlar tek kan. Benim teke uçurduğum bir gökbenekli var orada. O da kırma deneme kuşu. Onu teke aldım, uçurdum. Biraz önce indi. Bunlar benim bordo berelilerim arkadaşlar. Kuşlar böyle arkadaşlar. Kümesimde böyle. Daha ayrıntılı şekilde Zafer abi buraya ziyaretime gelirse güzel şekilde anlatacağım inşallah. Herkese şimdiden izlediği için teşekkür ederim. Videonun devamını istiyorsanız Zafer abi takipte kalın arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar bizden. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Yozgatlı Ufuk'tan bütün kuşçu arkadaşlara selamlar.